Mağaralar çoğu insan için bir tek karanlık, nemli ve yarasaların saklandığı yerlerdir. Ancak bu büyük bir yanılgıdır. Mağaralar aslında boşluk değil, kemiklerle, kristallerle ve antik DNA'larla yazılmış birer vakit kapsülüdür. Dünyamızın, atalarımızın ve bizzat yaşamın kendisine dair bildiğimiz her şeyi temelinden sarsacak hikayeler bu derinliklerde saklıdır. Çoğu vakit ana akım haberlere girmeyen bu keşifler, alışılmış dünya tablosunu yerle bir eder. Jeolojik bir hazine sandığı olan yeraltı dünyası, çağıl bilimin ışığında incelendiğinde bizi hem şaşırtan, bununla beraber korkutan gerçekleri gün yüzüne çıkarır. Mağaraların bir tek antik değil, çağdaş sırları da iyi mi sakladığının en çarpıcı örneği Idaho'daki Buffalo mağaralarında yaşanmıştır. 1979 senesinde bir aile burada başı ve uzuvları olmayan, çuvala sarılmış bir ceset buldu. Polis asla bir ipucu bulamadı ve dosya tozlu raflara kaldırıldı. 1991'de bir kız çocuğu aynı bölgede mumyalanmış bir el bulana kadar vaka bir efsane olarak kaldı. Sadece gerçek 2019 yılında genetik soybilimi sayesinde ortaya çıktı. Cesedin 1916'da eşini öldürdükten sonrasında hapishaneden kaçan Joseph Henry Loveless adında bir kabahatlıya ilişkin olduğu anlaşıldı. Kendi ailesi tarafınca intikam amacıyla öldürülüp parçalanan bu adamın cesedi, mağaranın soğuk ve kuru ortamı yardımıyla 100 yıl süresince bozulmadan kalmıştı. Bu vaka, mağaraların suç ve ceza hikayelerini bile nasıl dondurabildiğinin kanıtıdır. Yeni Zelanda'da Owen Dağı'ndaki bir mağara sisteminde arkeologlar adeta bir tehlike filminden fırlamış şeklinde görünen, derisi, kasları ve tırnakları üzerinde duran devasa bir pençe buldular. Bu pençe, 500 yıl önce nesli tükenmiş olan devasa moa kuşuna aitti. 3,6 metre uzunlukta ve 230 kilo ağırlığındaki bu canlılar, insanoğlu adaya gelene kadar Yeni Zelanda'nın krallarıydı. Ancak insanoğlunun avlanması sonucu sadece 1-2 yüzyıl içinde tamamen yok oldular. Mağaranın dondurucu ve kuru ortamı, bu kuşun etini ve DNA'sını binlerce yıl süresince bir buzdolabı benzer biçimde saklamıştı. Bu buluş, insanoğlunun tabiat üzerindeki yıkıcı etkisinin fizyolojik bir kanıtıdır. Belize'nin derin ormanlarındaki Aktun Tunicil Muknal mağarası, Mayalar için yeraltı dünyasına oluşturulan kutsal ve korkunç bir kapıydı. Bu mağara, tanrılara kurban sunulan bir tapınaktı. Mağaranın katedral adında olan salonunda, binlerce yıl boyunca üzerleri kalsit kristalleriyle kaplanmış insan iskeletleri bulunmaktadır. Bunlar içinde en dikkat çekeni, tüm vücudu elmas gibi parlayan kristal bakire, sonradan genç bir erkek olduğu anlaşılan iskeletidir. Mayalar, büyük kuraklık dönemlerinde yağmur tanrılarını sakinleştirmek için en kıymetli varlıklarını, çocuklarını ve gençlerini bu karanlığa kurban etmişlerdi. Kristalleşmiş kemikler, bir medeniyetin çaresizliğinin sessiz şahitleridir. İngiltere'deki Cheddar geçidinde bulunan 9000 yıllık bir iskelet, genetik bilimi sayesinde yaşayan bir tarih dersine dönüştü. Bilim insanları bu antik dişten DNA elde etmeyi başardılar ve bölgede yaşayan yerli halkla karşılaştırdılar. Sonuç şok ediciydi. Bir tarih öğretmeni olan Adrian Targett'ın 300 nesil öncesinden bu iskeletle doğrudan akraba olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Cheddar adamının genetik analizi ilk Britanyalıların sanılanın aksine koyu tende ve mavi gözlü olduğunu gösterdi. Bu keşif Avrupa'nın etnik kökenine dair tüm kalıpları yıktı ve geçmişin aslen damarlarımızda akmaya devam ettiğini kanıtladı. Sicilya'daki bir mağarada bulunan 6000 senelik amforalarda meydana getirilen kimyasal analizler, İtalyan şarapçılık tarihini 3000 yıl geriye çekti. Bu buluş bir tek alkol tüketimiyle ilgili değil, kompleks bir toplumun doğuşuyla ilgilidir. Şarap üretimi, yerleşik yaşam, tarım bilgisi ve uzun vadeli planlama gerektirir. Mağaralar, dünyanın ilk şarap mahzenleri olarak hizmet vermiş, bu içecek ritüellerde tanrılarla mesajşim kurma aracı olarak kullanılmıştır. Benzer bir teknolojik sıçrama Sri Lanka'daki bir mağarada da görüldü. 48 bin yıl öncesine ilişkin kemik okuçları, Afrika dışındaki en eski yay ve ok kullanımını kanıtladı.
Tropikal ormanlarda hızlı avları vurmak için geliştirilen bu teknoloji, insanın yeni ortamlara uyum sağlama zekasını ve inovasyon yeteneğini göstermektedir. Fransa'daki Chauvet mağarasının duvarları 36 bin yıllık muhteşem resimlerle doludur. Ancak yerdeki yumuşak, kilde saklı olan başka bir iz, bizi her şeyden çok etkisinde bırakır. 26 bin yıl önce bir çocuğun ve yanında ona birlikte rol alan devasa bir köpeğin ya da evcilleşmiş kurdun yan yana yürüdüğü ayak izleri. Bu izler, insanın doğayla kurduğu en eski ve en sadık ittifakın belgesidir. Köpekler bizi korumuş, avlanmamıza yardım etmiş, bizlerse onlarla yemeğimizi ve güvenliğimizi paylaşmışızdır. Bu sadece bir av ortaklığı değil, binlerce yıl öncesinden gelen bir sevgi bağlarıdır. Neandertaller uzun süre kaba ve ilkel yaratıklar olarak nitelendirildi. Ancak Fransa'daki Bruniquel mağarasının derinliklerinde bulunan ve 170-500 yıl öncesine tarihlenen stalamit halkaları bu görüşü tamamen çürüttü. Aydınlığın hiç girmediği, girişten 300 metre içerideki bu devasa yapılar, Neandertallerin kolektif bir halde çalışmış olduğunu, ateşle aydınlatma kullandığını ve dinsel tören alanları oluşturduğunu kanıtlıyor. Bu, çağıl insandan çok önce Avrupa'da başka bir parlak zeka, insan türünün karmaşa bir kültüre sahip bulunduğunun en büyük kanıtıdır. Meksika'daki Nayka madeninde bulunan kristal mağarası, dünyanın en büyük kristallerine ev sahipliği yapar. 12 metre uzunluğundaki bu dev selenit kristalleri, 58 derece sıcaklık ve %99 nemde yarım milyon yıl boyunca kesintisiz büyümüştür. Bu mağara, yerkürenin derinliklerinde ne kadar fantastik ve kırılgan dünyaların saklı bulunduğunu hatırlatır. Ancak en çarpıcı keşif Romanya'daki Movile mağarasıdır. 5,5 milyon yıl süresince dış dünyadan tamamen izole kalan bu mağara kendi kapalı ekosistemini kurmuştur. Güneş ışığının olmadığı bu ortamda yaşam, fotosenteze değil, kükürt ve metan gazını enerjiye çeviren bakterilere dayanır. Burada yaşayan 48 canlı türünden 33'ü dünyanın başka hiçbir yerinde yoktur. Bu Mars benzeri ortam, yaşamın ne kadar dirençli olduğunu ve güneş enerjisi olmadan da bir ekosistemin var olabileceğini kanıtlamaktadır. Bu buluş, Jüpiter'in uydusu, Europa veya Satürn'ün uydusu, Titan şeklinde yerlerde yaşam arayışımız için bizlere en güçlü ipuçlarını sunmaktadır. Sonuç olarak mağaralar, yalnız geçmişimizin aynası değil, bununla beraber başka gerçekliklere açılan pencerelerdir. Ayaklarımızın altındaki bu sessiz dünyalar, bizlere her geçen gün insanoğlunun, tabiat ananın ve yaşamın bilinmeyen bir yönünü anlatmaya devam etmektedir.